Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Ovası'nda olmuştur. Sultan Alparslan ordusundan 4 kat fazla Doğu Roma ordusuna karşı kazandığı zaferle Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Büyük Selçuklu Devleti Doğu Roma'ya karşı cihat ediyordu. Selçuklu akıncıları Doğu Roma'ya karşı gazada bulunuyordu. Doğu Roma'nın gönderdiği ordular her seferinde başarısız oluyordu. Roman Diyojen Maraş'a kadar gitse de hiçbir başarı kazanamadan geri döndü. Sevk ettiği orduların yenilmesi üzerine Roman Diyojen 2 ordu gönderdiği gibi kendisi de 3. bir orduyla Harput'a kadar ilerlese de Selçuklu kuvvetlerin Orta Anadolu'nun merkezi konumundaki Konya başta olmak üzere çok sayıda şehir ve kasabayı fethetmeleri karşısında geri dönmek zorunda kaldı. Gönderdiği komutanlar da Selçuklu kuvvetlerine yenildi. Yenilgi haberlerinden sonra Roman Diyojen İran'a ulaşıp Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti İsfahan'ı ele geçirmek emeliyle bir ordu toplamaya başladı. Sultan Alparslan 1071 tarihinde Mısır seferine çıktı. Halep emiri Mirdasi emiri Mahmud isyan etti. Bunun üzerine Sultan Alparslan Halep önlerine gelerek şehri kuşattı. Selçuklu ordusunu gören kaledeki askerler şaşkına dönmüştü. Birkaç gün sonra kendilerine gelebilmişlerdi. Sultan Alparslan kan dökülmesini önlemek için şehri kuşattı. Kale komutanı Mirdasi emiri Mahmud annesini göndererek af isteğini belirtti. Sultan Alparslan Mirdasi emiri Mahmud'u hafifçe azarlayarak kalenin anahtarlarını ona geri verdi. Sultan Alparslan Halep'ten ayrılarak Mısır seferine devam etti. Roman Diyojen Büyük Selçuklu Devleti'ni yıkmak gayesiyle 200 bin kişilik ordusuyla Doğu Anadolu'ya ilerledi. Roman Diyojen Sultan Alparslan'a elçi göndermişti. Sultan Alparslan Bizans elçisinin Menbiç, Ahlat ve Malazgirt'in iadesini istediğini, aksi takdirde 200 bin kişilik Bizans ordusunun Türkleri yok edeceği tehditleri üzerine elçiyi sert bir cevapla geri gönderdikten sonra Mısır seferinden geri dönüp Doğu Anadolu'ya yöneldi. Sultan Alparslan, Büyük Selçuklu Devleti'nin önemli veziri Nizam-ı Mülk'ü Hamedan'a gönderdi. Ordusunun bir kısmını da terhis etti. Sultan Alparslan, Fırat Nehri'ni geçip Urfa üzerinden Diyarbakır yöresine vardı. Silvan'dayken Roman Diyojen'in Malazgirt Kalesi'ni işgal edip halkını şehit ettiğini öğrenince Erzan-Bittit Boğazı yoluyla Ahlat'a doğru yola çıktı. Roman Diyojen, Gürcistan'ı yeniden ele geçirmek için 20 bin kişilik bir kuvveti Kuzeydoğu'ya gönderirken 30 bin kişilik bir kuvveti de Ahlat'a göndermişti. Bu ikinci kuvvet Selçuklu atlıları tarafından durduruldu ve geri çekilmek zorunda bırakıldı. Sultan Alparslan'ın Ahlat'a geldiği haberi duyulunca Roman Diyojen tespit için Nikopes Bazinios komutasında yeni bir birlik gönderdi. Ahlat Selçuklu komutanı Emir Sunduk bu birliği bozguna uğrattı. Emir Sunduk, İmparatorun Bazilios Megistros komutasında gönderdiği birliği de bozguna uğrattı. Bazilekos esir alındı. Selçuklu kuvvetleri gönderilen bütün Bizans kuvvetlerini bozguna uğratmıştı. Böylece savaştan önce öncü karşılaşmaların tamamını Selçuklular kazandı. Sultan Alparslan Ahlat'tan Malazgirt'e hareket etti. Anadolu'daki Gevhareyn, Afşin, Savtekin, Sunduk, Aytekin gibi Bizans'ı iyi tanıyan tecrübeli Akıncı beyleri gönderdiği çağrı üzerine ordusuna katıldı. 10 bin Kürt atlı da Selçuklu ordusuna katıldı. Sultan Alparslan'ın yanında Artuk, Tutak, Danişment, Saltuk, Mengücük, Çavlı, Çavuldur, Porsuk gibi devletin değerli emirleri bulunuyordu. Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'nda ordugahını kurdu.
Sultan Alparslan, İslam dinine göre eman vermek için elçilerini Bizans karargahına gönderdi. Roman Diyojen, ordusunun çokluğuna güvenip Sultan Alparslan'ın teklifini reddetti. Selçuklu elçilerine Hamedan mı yoksa İsfahan mı güzel olur sorusunu sordu. İsfahan cevabını alınca kendim İsfahan'da kışlayıp atlarımı da Hamedan'da kışlatacağım dedi. Bunun üzerine Selçuklu elçisi atlarınız Hamedan'da kışlar da sizin nerede kışlayacağınızı bilemem cevabını verdi. Sultan Alparslan ordusuyla birlikte cuma namazını kıldı. Allah'a dua etti. Sultan Alparslan ölürsem kefenim olsun diyerek beyaz bir elbiseyle askerlerinin karşısına çıktı. Bugün burada Allah'tan başka sultan yoktur ve kader onun elindedir. Bugün ben de sizinle birlikte cihat edeceğim. Benimle gelmek isteyenler peşime düşsünler. İstemeyenler serbestçe dönebilirler. ...1071 yılında Malazgirt Ovası'nda iki ordu karşılaştı. Sultan Alparslan ordusunu 4 gruba ayırdı. Ordusunun esas kuvvetleri savaş alanının etrafındaki tepelere mevzilenmişti. Büyük Selçuklu ordusu merkeze Sultan Alparslan, sağ kanatta Süleyman Şah, sol kanatta Afşin Bey ve arka alana mevzilenen Artuk Bey vardı. Büyük Selçuklu ordusu 50.000 kişiydi. Roman Diyojen ordusunu geleneksel sistemlere göre konumlandırmıştı. Doğu Roma ordusu merkezinde Roman Diyojen, sol kanatta General Bryanos ve sağ kanatta General Alyates vardı. Geride General Lucas bulunuyordu. Doğu Roma ordusu 200.000 kişiydi. Savaş, Sultan Alparslan'ın saldırısıyla başladı. Atlı Selçuklu askerleri Doğu Roma ordusunun merkezine ok saldırısında bulundu. Sultan Alparslan saldırının ardından ordusunu geri çekti. Selçuklu ordusunu geri çekildiğini gören Roman Diyojen bütün ordusuyla Selçuklu ordusunu takibe başladı. Bu şekilde saatlerce Selçuklu ordusuna yetişmeye çalıştı. Ancak ağır zırhlı Doğu Roma ordusu Selçuklu atlılarına yetişemedi. Doğu Roma ordusu zırhlarından dolayı yorulmuş, düzensiz bir şekilde ilerliyordu. Bu sırada tepelerin arkasından ok yağdıran Selçuklu okçularına aldırmayarak takibe devam etti. Büyük bir kinle Selçuklu ordusunu takip eden Roman Diyojen etrafının sarıldığını anladığında artık çok geçti. Sultan Alparslan hilal taktiğiyle Doğu Roma ordusunun önceden belirlenen bölgeye kadar çekmiş, pusudaki Selçuklu atlıları sağdan ve soldan açılarak Doğu Roma ordusunun etrafını sarmıştı. Artuk Bey de Doğu Roma ordusunun gerisine yönelerek Doğu Roma ordusunu çembere aldı. Bu sırada Peçenek ve Uz Türkleri taraf değiştirerek Selçuklu ordusuna katıldı. Doğu Roma ordusu Selçuklu ordusu karşısında büyük bir bozguna uğruyordu.
Roman Diyojen'in askerlerini geri çekilmesini söylemesi ordunun dağılmasını hızlandırdı. Doğu Roma askerleri savaş alanından kaçmaya başladı. Ermeni kıtaları da savaş alanını terk etti. Öğle vaktinden geceye kadar devam eden meydan muharebesinde Doğu Roma ağır bir yenilgiye uğradı. Çemberde Doğu Roma askerlerinin büyük bir kısmı öldü. Kalanlar da Anadolu'nun dört bir tarafına dağıldı. Allah'ın izniyle savaşı Selçuklu ordusu kazandı. Roman Diyojen kaçmak istese de Selçuklu askerleri tarafından yakalandı. Sultan Alparslan, Roman Diyojen'e savaş esiri değil, konuk muamelesinde bulundu. Sultan Alparslan, Roman Diyojen'le anlaşma yaptıktan sonra Roman Diyojen'i serbest bıraktı. Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'ya akın hareketleri hız kazandı. Sultan Alparslan, emirlerine ve akıncı beylerine fethettikleri toprakların kendilerine verileceğini söyledi. Böylece kısa sürede Anadolu'da birçok beylik kuruldu. Malazgirt Savaşı'yla Türkler Avrupa işlerine kadar İslam sancağını diktiler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu paylaşmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.